Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu güzel bebeği öreceğiz. Bebeğimizin saçları kurdeladan arkadaşlar. Kurdelayı söküp böyle doğal saç görünümü veriyoruz. Bebeğimin malzemelerine geçecek olursam eğer arkadaşlar, vücut için Kartopu Baby One kullandım. Kodu K253 arkadaşlar. Ben genelde bebeklerimde hep Baby One'da bu kodu kullanıyorum. Vücudumuz Kartopu Baby One. Elbisesi farklı marka benim ama Baby One'a yakın bir kalınlıktayım. Ama siz isterseniz elbiselerinde Kartopu Baby One kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim, ben etek için Kartopu Cotton Love kullandım. Gördüğünüz gibi bu da amigurumiye uygun bir ip. Kodu da K701 arkadaşlar. Üst penyesi için de şöyle Kartopu Baby Love kullandım. Bunun da kodu K507 arkadaşlar. Söylediğim gibi vücutta Baby One kullandım. İsterseniz siz elbiselerde de Baby One kullanabilirsiniz. Bunlar birbirlerine aynı kalınlıkta bir ipler arkadaşlar. O yüzden ben farklı marka kullandım. İsterseniz siz hepsini aynı markada kullanabilirsiniz. Gözleri 11 milim kullanabilirsiniz. Tığ numaram bu arada arkadaşlar 2 numara. Ben genelde hep 2 numara kullanıyorum. 2 numara tığ ve boynu içinde bir 10 santim kadar bir elektrik borusu kullandım. Ve içi içinde zaten elyaf kullanıyoruz arkadaşlar. Bebeğimiz bu şekilde. İlk olarak kollarından başlayacağım. Daha sonra da ayağını örüp diğer parçalarıyla devam edeceğiz. Bebeğimin kollarını yapıyorum arkadaşlar. İlk olarak 5 zincir çekiyoruz. İpimi bağladım. 5 zincir çekiyorum. Zincirler çok sıkı olmasın arkadaşlar. Daha sonra içine batmakta zorluk çekmeyin. 5 zincir çektim. Son zincirimi atlıyorum ve hemen yanındakinden başlayıp 3 sık iğne yapıyorum. Yan yana 3 zincirimin üstüne 3 sık iğne yapıyorum. Sonda bir tane zincirim kaldı. Bunun içine de çift batıyorum. Son zincirime çift battım. Zincirimin diğer tarafına devam ediyorum. Hemen yanındaki zincirden sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne daha. Yani aynı yere değil bunlar arkadaşlar. Yan yana olan iki zincirimizin üstüne 2 sık iğne yapıyoruz. Burada bir tane zincirimiz kaldı. Buna da çift batıyoruz arkadaşlar. Son kalan zincirime çift batıyorum ve birinci sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Hemen ilk sık iğnemden başlayıp 3 sık iğne yapıyorum. Üç sık iğnemi yaptım. Şimdi arka arkaya 2 kez arttırma yapacağız. 3 sık iğnemden sonra hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıp bir arttırma yapıyorum. Tekrar yanındaki sık iğneye batıyorum. Aynı yere batıp ikinci arttırmamı yapıyorum. 2 kez arttırma yaptık. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. Hemen sıradaki ilmeğime bir sık iğne, yanındaki ilmeğime bir sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 2 kez arttırma yapacağım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Aynı ilmeğin içine batıp bir arttırma yapıyorum. Tekrar yanındaki ilmeğe batıyorum. Ve aynı ilmeğimin içine bir kez daha batıp ikinci arttırmamı yapıyorum. Böylelikle de ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Birinci sırada 9 ilmeğimiz oldu ve ikinci sırada da 13 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Sıra sonunda toplam ilmek sayımız 13 oldu.
Şöyle isterseniz ip ya da ilmek belirleyiciyle sıranızı belirleyebilirsiniz. Karıştırmamak için. Burası bizim 3. sıramız arkadaşlar. 3. sıraya geçip ilk ilmeğimi örüyorum ve sıramı belirliyorum. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. 3. sıradayım. 3. ve 4. sırada her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Yani hiç arttırma yapmadan 13 sık iğnemi tekrarlayacağım 2 sıra boyunca. İlkini ördüm zaten. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bakın belirlediğim yere geldim. 13 sık iğne ördüm. 3. sırada her ilmeğe bir ilmek ördüm. 4. sırada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Her bir ilmeğimize bir ilmek öreceğiz. Arttırma yapmadan. İlkini ördüm. Yine aynı şekilde 13 sık iğnemi örüyorum. On üç sık iğnemi örüp 4. sıramı da tamamladım. 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada başta 6 sık iğne örüyorum. 1 sık iğnemi ördüm ve sıramı tekrar belirliyorum. Altı sık iğne örüyoruz arkadaşlar. İlkini ördüm zaten. Sıramı belirledim. 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi ördüm. Şimdi buraya parmak yapacağız. Bunun için de tığıma ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. İpimi aldım. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisini örüyorum. İkisini bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi aldım. Aynı yere batıyorum. İpimi aldım. Şu an tığımda 4 ilmeğim var. İkisini örüyorum. Bu şekilde üçünü bırakıyorum. Tekrar ipimi aldım. Aynı yere battım. İkisini ördüm. Tığımda 4 ilmek oldu. Yine ipimi aldım. Aynı yere batıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Şu an tığımda 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu 5 ilmeğimizi birlikte örüyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu biraz böyle arkaya doğru ittiriyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Bu şekilde parmağını yapmış olduk. Ve sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimizi örüyoruz. Burada kalan ilmeklerimi de örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramızda hiçbir işlem yapmayacağız. Düz öreceğiz. Hemen bir sık iğne ördüm ve sıramı belirliyorum. Böyle 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm arkadaşlar. Hemen burada sıradaki ilmekten batıyorum. 7
Burada bir zincir çekmiştik arkadaşlar. Bu zincirimi atlıyorum ve yanındakine batıp 8. sık iğnemi ördüm. 9 10 11 12 ve 13. 13 sık iğnemi örüp sıramı tamamladım. 7. sıradayız. 7. sırada bir sık iğne ördüm. Sıramı belirliyorum. Bu sırada 3 kez 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Birinciyi ördüm. İkinci sık iğnem. İlmeğimin önden tek kanadını alıyorum. Yanındakinin tek kanadını aldım. İkisinin içinden geçirip sık iğne yaptım ve bir azaltma yapmış oldum. Devam ediyorum. 2 sık iğne örüyorum. İki sık iğnemi ördüm. Şimdi yine bir azaltma yapacağım. Sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de tek kanadını alıyorum. İkisini örüp sık iğne yapıyorum. Üçüncü kez 2 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar burada sıra sonunda bir ilmeğimiz kalıyor. 3 kez 2 sık iğne bir azaltma yaptık ve burada bir ilmeğimiz kalıyor. Bu ilmeğimizi de tek sık iğne örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıra sonunda toplam 10 sık iğnemiz kalıyor. 8. sıradayız. Hemen ilk sık iğnemi örüp sıramı tekrar belirliyorum. 8. sıradan 35. sıra sonuna kadar arkadaşlar her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. Burada ben içini nasıl doldurduğumu göstereceğim size. Böyle küçük parçalarda arkadaşlar cımbız kullanarak içini doldurursanız sizin için kolaylık olur ve içini daha rahat doldurabilirsiniz. Şöyle biraz göstereceğim ben. 8. sırada biraz içini doldurup öyle devam edeceğiz. Şöyle ufak bir parça alıyorum, tutuyorum cımbızımla ve bunu böyle tutup ittirerek içine dolduruyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi böyle ufak parçalarda cımbız kullanırsanız rahat içini doldurursunuz. Hem eşit doldurmuş olursunuz hem de sizin için kolaylık olur. Bu şekilde içini doldurdum. Söylediğim gibi arkadaşlar 8. sıradan 35. sıra sonuna kadar toplamda 28 sıra boyunca her bir ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Bir sırada 10 ilmeğimiz var. 28 sıra boyunca bu 10 ilmeğimizi düz bir şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ördükçe de biraz 4-5 sıra ördükçe de yine içini doldurursanız kolaylık olur. Daha sonra zorluk yaşamazsınız. 8. sıradan 35. sıra sonuna kadar 28 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek örüyoruz. ...28 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek olarak 10 ilmeğimi tekrarladım arkadaşlar. Yani 35. sıra sonuna geldim ve ipimi kopardım. Aynısından bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Aynı ölçülerde, aynı boyda bir tane daha örüp bebeğimizin yapımına devam ediyoruz. Bebeğimin ayaklarını yapıyorum arkadaşlar. İlk olarak 7 zincir çekiyorum.
İpimi bağladım. Çok sıkı olmayacak şekilde 7 tane zincir çekiyorum. Yedi zincirimi çektim. Şimdi tığımdaki zincirimi atlıyorum. Yanındakinden başlayıp 5 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2, yanındakine 3, 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım arkadaşlar. Burada son bir tane zincirim var. Bu zincirimin içine de 4 sık iğne yapacağım. Yani aynı yere 4 kez sık iğne yapacağım. Son zincirimizin içine aynı yere 4 sık iğne yapıyoruz. Daha sonra diğer taraftaki zincirlerimizin üstüne hemen şuradan yanındaki zincirden başlayıp 4 sık iğne yapıyorum. Yani buradaki zincirlerimize tek tek batarak 4 tane sık iğne örüyoruz. Dört sık iğne yaptım arkadaşlar. Burada bir zincirim kaldı. Bu zincirime de çift batıyorum. Aynı yere 2 kez batarak sıramı tamamladım. İkinci sıraya geçiyorum. İsterseniz burada ip ya da ilmek belirleyici koyarak sıranızı belirleyebilirsiniz. İkinci sıraya geçiyorum. Hemen sıradaki ilk sık iğneme batıp sık iğne yapıyorum. Aynı yere batıyorum. İlk battığım yere batıyorum ve bir arttırma yapıyorum. İlk baştaki sık iğnemin içine çift battım. Daha sonra sıradan devam edip 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 sık iğnemin üstüne her birine bir kez batarak 4 sık iğne ördüm. Şimdi 4 kez arttırma yapacağım. Bunları tek tek ördük arkadaşlar. İlk baştaki sık iğnemize sadece çift battık. Daha sonra 4 sık iğnemin üstüne 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi 4 kez arttırma yapacağım. Hemen sıradaki sık iğneme batıyorum. Aynı yere batıp bir arttırma yapıyorum. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Aynı yere batıyorum. İkinci arttırmam. Sıradakine batıyorum. Aynı yere batıp sık iğne yaptım. Üçüncü arttırmam. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Aynı yere batıp dördüncü arttırmamı yaptım. Şimdi devam ediyorum. 4 sık iğne yapacağım. Bunları tek tek batacağız arkadaşlar. Yani hemen sıradakine battım. Sık iğne yaptım. Sıradaki ilmeğime batıyorum. 2. Sıradaki ilmeğime 3. Sıradaki ilmeğime 4. 4 kez her bir ilmeğime bir kez batarak 4 sık iğne yaptım. Şimdi 2 kez arttırma yapacağım. Yani şöyle sıradaki ilmeğime batıyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapıp arttırma yaptım. Tekrar sıradaki sık iğneme battım. Aynı yere batıyorum ve arttırma yapıyorum. Bu şekilde de ikinci sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci sıramızda toplam 22 tane ilmeğimiz oldu. Dediğim gibi isterseniz sıranızı da belirleyebilirsiniz. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada ilk başta 2 tane arttırma yapacağım. Şöyle bir, aynı yere battım. Tekrar sıradaki ilmeğime batıyorum. Aynı yere batıp arttırma yapıyorum. Şimdi 4 sık iğne yapacağım. Yani her bir ilmeğime bir kez batarak 4 tane sık iğne öreceğim. 1, yanındaki ilmeğe 2,
yanındaki ilmeğe 3 ve yanındaki ilmeğe 4. 4 kez sık iğne ördüm. Şimdi bir sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. İkinci kez bir sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batarak bir arttırma yapıyorum. Üçüncü kez bir sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batıp bir arttırma yapıyorum. Ve dördüncü kez bir sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift sık iğne yaparak bir arttırma yapıyorum. 4 kez de bir sık iğne bir arttırma yapmış olduk. Biraz karışık gibi arkadaşlar ama ilmek sayılarını tek tek takip ederseniz bir sıkıntı olmaz. 4 kez bir sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi tek sık iğne yapacağız. Yani 4 tek sık iğne yapacağız. Şöyle sıradaki ilmekten bir sık iğne, sıradaki ilmeğe bir sık iğne, sıradaki ilmeğe 3. sık iğnem ve sıradaki ilmeğe batıp 4. sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sık iğne örüyorum ve aynı yere çift batarak bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batarak bir arttırma yapıyorum. 2 kez bir sık iğne bir arttırma yaptım ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sıranın sonunda da toplam 30 tane ilmeğimiz oldu. Kafanız karışmasın arkadaşlar, ip ya da ilmek belirleyici ile belirleyin. 4. sıramıza geçiyoruz. Hemen ilk ilmeğime batıp bir sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batıp bir arttırma yapıyorum. Tekrar sıradaki ilmeğime bir kez batıp bir sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğimle çift batarak bir arttırma yapıyorum. 2 kez bir sık iğne bir arttırma yapmış olduk. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğime batıyorum. 1, sıradaki ilmeğime batıyorum. 2, yanındaki ilmeğe 3 ve yanındaki ilmeğe 4. Sıradaki 4 sık iğnemin üstüne de 4 sık iğne ördüm. Taban kısmı biraz sayılar karışık arkadaşlar. Tek tek takip edin. Şimdi 2 sık iğne örüyorum tekrar. 1, 2 sık iğne ördüm ve sıradaki ilmeğime çift batarak bir arttırma yapıyorum. İkinci kez 2 sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batıp bir arttırma yapıyorum. Üçüncü kez 2 sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batarak bir arttırma yapıyorum. Ve 4. kez 2 sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğime çift batarak bir arttırma yapıyorum. 4 kez 2 sık iğne bir arttırma yapmış olduk. Şimdi tekrar 4 sık iğne örüyorum. Yani her bir ilmeğime bir kez batarak 4 sık iğne örüyorum. Hemen yanındakinden 3. sık iğnem, yanındaki ilmeğe batıp 4. sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Daha sonra da yine 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yapıyorum. Arttırmalarda yine aynı deliğe çift batarak arttırma yapmış oluyoruz. İkinci kez 2 sık iğne örüyorum ve bir arttırma yaparak sıra sonuna geldim. 2 kez de 2 sık iğne bir arttırma yapmış olduk.
Toplamda 38 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. 5. sıramızı da blok şeklinde yapacağız arkadaşlar. Bloğu da şöyle göstereyim size. Hemen sıramı belirlemek için tekrar ipimi koyuyorum. Bloğu da ilmeklerimizin arka tarafından alacağız arkadaşlar. Yani normalde şu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Bloğu yaparken ilmeğimizin ortasından batırıp sadece arkadaki ilmeği alıyoruz arkadaşlar. İlmeği alıp sık iğne yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Normalde ilmeğimizi şöyle düz bir şekilde alıyoruz. Bloğu yaparken ortasından batırıp sadece arka ilmeği alarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de her bir ilmeğimize bir kez batarak hiç arttırma ya da eksiltme yapmadan sadece arka ilmekleri alıp sık iğne yaparak sıra sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yani toplamda 38 tane sık iğnemiz var. Bu 38 sık iğnemizin üstüne blok şeklinde 38 tane sık iğne örüyorum. Her bir ilmeğime bir kez batarak blok şeklinde 38 sık iğne ördüm arkadaşlar. Bloğu örünce şöyle şurada bir çizgi oluşması gerekiyor. Sadece arka ilmekten alarak örüyoruz. Blok olarak da 5. sıramızı tamamladık. 38 tane ilmeğimiz var. 6. sıradayız arkadaşlar. 6 ve 7. sıralarda her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani blok ya da arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan normal şekilde şöyle batıp sık iğne yapıyoruz. Hani alt sıradaki gibi blok değil de normal ilmeklerimize düz batarak 6 ve 7. sıraları her ilmeğe bir ilmek batarak 2 sıra örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan, arttırma, eksiltme ya da blok yapmadan her bir ilmeğime bir kez batıp 38 sık iğne örüyorum arkadaşlar. 6 ve 7. sıralarda 2 sıra boyunca düz örüyoruz. Altı ve 7. sıralarda her ilmeğe bir kez batarak 38 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. 8. sıradayız. Bu sırada azaltma yapacağız. İlk olarak 11 sık iğne örüyorum. Her bir ilmeğime bir kez batarak 11 sık iğne örüyorum. ...11 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 8 kez azaltma yapacağız. Bunu da hemen şu şekilde azaltmalarımı yapacağım. Şöyle blok yaparken ilmeklerimizi arka taraftan almıştık. Azaltma yaparken de ön taraftan ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğimin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir azaltma yapmış olduk. Tekrar yandaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yanındakinin tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Üçüncü kez ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. Dördüncü kez yine azaltma yapıyorum. Sıradaki ilmeklerimden alarak 5. azaltmamı yapıyorum. 6. azaltmam.
7. azaltmam. Sıradaki ilmeklerimden alıp 8. azaltmamı yaptım. Ve burada kalan 11 sık iğnemi de örüyorum. Burada kalan 11 sık iğnemi sıra sonuna kadar her bir ilmeğime bir kez batarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi de örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. 9. sıramda da başta 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 6 kez azaltma yapacağız. Hemen tekrar göstereyim. Altta yaptığımız gibi ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin önden tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden tığımı geçirip sık iğne yapıyorum. İkinci kez yine aynı şekilde sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yanındaki ilmeğimin tek kanadını alıp ikisinin içinden geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Üçüncü kez yine aynı şekilde azaltma yapıyorum. Dördüncü azaltmamı da aynı şekilde yapıyorum. Beşinci azaltmam. Yine aynı şekilde ve 6. azaltmamı da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. 6 kez arka arkaya azaltma yaptık. Şimdi burada kalan ilmeklerimin her birine bir kez batarak sıra sonuna kadar örüyorum. Burada kalan 9 sık iğnemi de örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. 9. sıra sonunda da 24 tane sık iğnemiz kaldı. 10. sıradayım. 10. sıramda da bir sık iğne yapıyorum. Sıra başından bir sık iğne yaptım ve bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. Azaltmadan sonra tekrar 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 kez azaltma yapacağız. Yine diğer sıralarda olduğu gibi önden ilmeğimizin tek kanadını alıyoruz. Yanındaki ilmeğimizin de tek kanadını alıyoruz. İkisinin içinden geçirip azaltma yapıyoruz. İkinci kez yine aynı işlemi yapıyorum. İkinci azaltmamı yaptım. Üçüncü azaltmamı da aynı şekilde yapıyorum. Dördüncü azaltmamızı da aynı şekilde yapıyoruz. Arka arkaya 4 kez azaltma yapmış olduk. Şimdi 5 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Sıradan hemen devam edip 5 sık iğne örüyorum. Beş sık iğne ördüm. Şimdi yine bir azaltma yapıyorum. Ve burada bir tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Onu da normal düz bir şekilde sık iğne örüp sıramı tamamlıyorum. Bu sıra sonunda da 18 tane ilmeğimiz kalmış oldu.
11. sıraya geçiyorum. Birinci sırada başta 4 tane sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Azaltmadan sonra 2 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne ördüm, yine bir azaltma yapıyorum. Bir azaltmamı yaptım. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. İki sık iğnemden sonra yine bir azaltma yapıyorum. Azaltmamı da yaptım. Burada kalan 4 sık iğnemi örüp sıramı tamamlıyorum. Dört sık iğnemi ördüm ve sıramı tamamladım arkadaşlar. 11. sıra sonunda da toplamda 15 tane sık iğnemiz kalıyor. Ayakkabının içini biraz doldurursanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü buradan sonrasını 6 sıra düz devam edeceğiz. Ve giderek de daraldı. O yüzden daha sonra sıkıntı yaşamamak için isterseniz içini doldurabilirsiniz. 12. sıradayız arkadaşlar. Şimdi 12. sıradan 17. sıra sonuna kadar her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani hiçbir azaltma yapmadan 6 sıra boyunca her bir ilmeğime bir kez batarak 6 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. 12. sıradayım. 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. sıralarda burada olan 15 sık iğnemi 6 sıra tekrarlayacağım arkadaşlar. 12. sıradan 17. sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batarak 6 sıra örüyoruz. Söylediğim gibi içini de doldurursanız iyi olur arkadaşlar. Şu kısımları iyice dolsun diye. Bu sıradan sonra içini biraz doldurup öyle devam edin. Her bir ilmeğime bir kez batarak 6 sıramı örüyorum. Bu videomuzda bebeğimizin kolunu ve ayağını bileğine kadar ördük arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bacağından devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.